Arkadaşlar Ulu Camii'ne geldik. Zinciriye Medresesi 1336 yılında. Şimdi Eğri Minare'ye doğru gidiyorum. Burada bir müze var ama acaba açık mı? Yıllar arası vali konağı olarak yapılmış. Vali Konağı Müzesi'nde gezdik arkadaşlar. Kamera bizi çekiyor. Bu taş köprünün yeni mi eski mi? Eğri Minare'yi de gezdik arkadaşlar. Tarihi Kılıç Arslan Hamamı'ymış. Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde Aksaray'ın merkezde bulunan Ulu Camii'ni, tarihi Ulu Camii'ni ve yine tarihi bir bina olan Zinciriye Medresesi'ni gezeceğiz. Paşa Hamamı, bir de aynı yakın birbirine Eğri Minare'de bir yer var, orayı gezeceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi otoparkı nereden bulacağız? Acaba? Arkadaşlar Ulu Camii'ne geldik. Burada bir de kütüphane var. Ulu Cami'nin hemen yanında. Osmanlı tahrir defterlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Camii adıyla geçen yapı, Ulu Cami adını sonradan almıştır.
Karamanoğlu Ulu Camii. Karamanoğlu Camii adıyla da bilinen Ulu Camii yığma bir tepe üzerinde bulunmaktadır. 1408-1409 yıllarında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Mimar Mehmet Firuz Bey'e yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklu beyliklerinin tipik süslemeleriyle bezenmiş, batı portalı ile iç mekana ve doğu kale duvarlarına girilen, diğer yanda sağlam bayandalarla desteklenen cami yatık dörtgen bir plana sahiptir. Mehmet Bey'in oğlu İbrahim Bey zamanında 1482-1483'te büyük tamiratlar görmüştür. Camiyi yaptıran ve yapım tarihi hakkında farklı görüşler vardır. Bazı araştırmacılara göre Selçuklu eseri sayılan yapının ilk defa Sultan 1. Mesut zamanında inşa edildiği ve 2. Kılıçarslan döneminde onarıldığı kabul edilmektedir. Caminin minberi bu ilk yapıdan kalmıştır. Üzerinde minberin ve yapının mimarı Hoca Nuştegin el-Cemali'nin ismi yazılıdır. Şu an Aksaray Müzesi'nde bulunan kitabeye göre yapı, Mimar Firuz tarafından Karamanoğlu II. Mehmet Bey zamanında 1408 yılında yenilenmiştir. Bazı araştırmacılar ise vakfiyelere dayanarak yapının inşasına Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında başlandığı ve oğlu II. İbrahim döneminde 1431 yılında tamamlandığını, minberin de II. İbrahim tarafından bir Selçuklu yapısından getirildiği ileri sürülmektedir. 1706 yılında bir minare eklenmiş ve 1883'te onarımdan geçirilmiş. 1901 yılında yapının batı tarafına bir şadırvan eklenmiştir. Cami 1925'te mühendis Salih Bey tarafından esaslı bir onarımdan geçirilmiştir. Bu onarım sırasında özellikle batı cephesi ve Taçkapı'da değişiklikler yapılmış, minaresiyle şadırvanı yeniden inşa edilmiştir. Yapı son olarak 1980'de tamir edilmiş ve üst örtüsü yenilenmiştir. Miskinlikten buldular. Kimde erlik var ise, merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise. Gönül yüksekte gezer. Dembedem yoldan azar. Dış yüzüne o sızar. İçinde ne var ise. Aksakallı pir koca, bilmez ki halin nice. Emek yemesin hacca, bir gönül yıkar ise. Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü. Kördür münkirin gözü, aleme münevver ise. Zinciriye Medresesi'ne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Zinciriye Medresesi 1336 yılında Karamanoğullarından Yahşi Bey tarafından yapılmış. Ondan sonra bir süre Osmanlılar'da şey olarak kullanılmış, hapishane olarak kullanılmış. Günümüzde ise müze olarak kullanılıyormuş. Şu karşıki taş bina olduğunu tahmin ediyorum Zinciriye Medresesi'nin. Eğer müze ise, normalde müzeler pazar günü açık, pazartesi kapalı oluyor ama bakalım bugün açık mı? İnşallah açıktır. Buraya kadar gelmişken gezelim. İşte burasıymış arkadaşlar Zinciriye Medresesi.
Yerel tüf kesme taş ve tuğla kullanılarak yapılan medrese 4 eyvanlı ve açık avlulu medrese planı düzenindedir. Portalı, Selçuklu geleneğini devam ettiren Selçuklu motifleriyle işlenmiş, eyvanlar bitkisel ve geometrik biçimlerle tezyin bakar mısın? edilmiştir. 1336'da Karamanoğullarından Yahşi Bey yaptırmış burasını. Medresenin diğer bir özelliği de dış duvarları üzerinde yer alan dendanelerden dolayı bir kale görünümü sergilemesidir. Zinciriye Medresesi plan itibarıyla 4 eyvanlı, revaklı, üzeri tonoz ve kubbe ile örtülü 8 bölmeli, üstü açık avluludur. Giriş doğudaki taç kapıdan sağlanmakta olup bu kapı istalaktit ve mihrapçıklarla süslü, basık kemerlidir. Eyvanlar tonoz örtülü olup bitkisel ve geometrik motiflerle bezemelidir. Üstü açık avlunun etrafında revaklardan sonra tonoz örtülü, değişik büyüklükte 6 oda, batıdaki ana eyvanın kuzey ve güneyinde ise üzeri kubbe ile kapatılmış 2 büyük oda mevcuttur. Zinciriye Medresesi, tarihte iz bırakan önemli eğitim kurumlarından birisidir. Bu medresede yetişen pek çok ilim irfan erbabı şahsiyetler, Anadolu'ya ışık saçmış ve Türk İslam tarihine yön veren gelişmelere vesile olmuşlardır. Medresenin iç tarafına giriş kapalı. Kimsecikler yok, bari çevresini gezelim gelmişken. İç taraf için fotoğraf bulursam fotoğraf koyayım bari internetten. Şurada güzel taş binalar var. Bakalım bir de orası neymiş. Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğü diyor. Azmi Milli Un Fabrikası 1926. Az önceki bina un fabrikasıymış. Selamünaleyküm. Arkadaşlar, Zinciriye Medresesi kapalıydı. Tarihi Paşa Mahmut tadilat zaten yakın zamanda açılacağını zannetmiyorum. Şimdi Eğri Minare'ye doğru gidiyorum. Eğri Minare Cami, en azından orası açıktır. Yani orada bir sıkıntı olmaz. Orayı gezeriz. Şimdi buradan bir taş köprüden geçeceğiz. Oradan doğru Eğri Minare'ye doğru devam. Bu da tarihi bir taş köprü. Sağında solunda kitabesi falan yok. Burada bir müze var ama acaba açık mı? Vay, çok güzel. Osman'ın büstünü yapmışlar. 1621 yılında Aksaray'ın Dorukini, Genç Osman köyünde doğdu. Osmanlı Padişahı 4. Murad'ın 1638 yılında İran üzerinde düzenli bir Bağdat seferinde ordu Hümayun Aksaray'dan geçerken ısrarla katılmak istedi. Aksaray'ın Yağız delikanlısı Osman küçük yaşına rağmen kararlı ve cesur tavrıyla 4. Murad'ı etkileyerek Bağdat seferine revan oldu. Müze binası içerisi acaba açık mı? Şimdi önce bir bahçeye gidelim de sonra içeriği sorarız. Açık mı değil mi? Şimdi de arka bahçeye bakalım.
Düğün çekimi yapıyorlar arkadaşlar. Ee, 30 yılları arası vali konağı olarak yapılmış. 1930-1988 yılları arası valiler oturmuş burada. 1988-2007 yılları arası bu kaymakam 1988-2007 pardon 1930-1988 yılları arası kaymakamlar oturmuş. 1988-2007 yılları arası valiler oturmuş. 2007'de burasını Aksaray yerli aileleri demişler. Burası 2007'de boşalınca burayı demişler müze yapalım demişler. Önder olmuş katkı sağlamışlar. Nasıl önder olmuş katkı sağlamışlar? Böyle kendilerine ait heykel yaptırmışlar. Kendilerine ait evlerinden eski eşya getirerek önder olmuşlar. Katkı sağlamışlar. Bu aileler kim? Aksaray'ın yerli aileleri, Tolga aileleri, Dalgılıç aileleri ve Gürün aileleri. Bu aileler önder olmuşlar, katkı sağlamışlar. Ondan sonra sizin gibi gelen misafirler demişler ki ben de demiş eski sandalye var benim evimde demiş. Bende vazo var demiş. Yani buradaki eşyaların her birisi vatandaşın bağışı. Evet. Güzelmiş. Güzel olmuş ama. Evet. Tam geleneksel bir şey de. Yap da şöyle de çıkalım. Önceki günümüzde işte gelin hanıma nasıl kına yakılır onu canlandırmışlar. Bu odada taş kına halısı nasıl yapılır onu canlandırmışlar. Bu odada 1963-65 yılında Aksaray'da belediye başkanlığı yapmış. Dalgılıç aileleri demiştim az önce. Dalgılıç ailelerinden belediye başkanlığı yapmış. 1963-65 yılları arası. Oturan belediye başkanı mı oldu? Evet. Gelinle damat. Burası yatak odası oluyor. Hasan Güçlüyer. Gramofon. Çalışma odası. Bu kıyafet emekli öğretmen Mehmet Dağ'a ait bağışlanmıştır. Abdullah Sabri Karter, Vali. Vali Konağı Müzesi'nde gezdik arkadaşlar. Şimdi Eğri Minare'ye doğru yola devam. Eğri Minare, Kızıl Medrese'ye doğru böyle park kenarından gidelim bakalım. Güzel yapmışlar burasını. Dere de kurumasaydı iyi olurmuş. Dere kurumuş. Dere dediğime durmak işte. Nehir. Satılık taş konak. Taş konak isteyen var mı? Kamera. Kamera bizi çek ya. Bu taş köprünün yeni mi eski mi? Nerede? Şu da köprü. Eski abi. Ne kadar eski? Onu bilmiyorum da eski abi baya. Heh. Güney. Bu köprü kaç yıllıktı? Köprü kaç yıllıktı? Eğri Minare'ye yaklaştık. Bir taş köprü daha. Bu üçüncü taş köprü. Eğri Minare de şu ağaçların arkasında. Mimarlar Odası'ymış. Taş evin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ve Eğri Minare gözüktü orada. Birazdan gideceğiz. Şu taş bina çok güzelmiş yalnız. Arkadaşlar Eğri Minare'ye geldik. Selçuklu devri 1221-1236'da yapılmış.
Daha detaylısını ben dış ses olarak veririm ha. Eğri Minare'yi de gezdik arkadaşlar. Şimdilik gezecek yeni yerler bakıyoruz. Tarihi Kılıç Arslan Hamamı'ymış. Burası da kapalı arkadaşlar. Herhalde yeni tadilat yapılmış ama açılmamış daha. Bıraktığım yere doğru, Ulu Cami'ye doğru gidiyorum arkadaşlar. Buradaki neymiş? Aksaray Saat Kulesi. Evet arkadaşlar, bu bölümden de buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.